Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ileri seviye basamak grafiği ile verilerinizi nasıl adım adım görselleştirebileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Hazırlamış olduğum örnekte adım grafiği içinde büyük ve küçük oklar bulunmaktadır. Küçük oklar grafiğin yönünü, büyük oklar ise grafikte gösterilmek istenen verilerdeki artış ve azalış değişimlerini temsil etmektedir. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bunun için şuradaki verilerimi alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa 2'de şu alana özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Grafiğimizi yapmaya başlamadan önce bazı temel bilgileri vermem gerekiyor. Ancak şu an ekranın sağ üst köşesinde linkini verdiğim adım veya diğer adı ile basamak grafiği ile ilgili videomu izlediyseniz adım grafiğinin oluşturulması ile ilgili temel mantığı biliyorsunuz demektir. Yani basamak grafiğinin verilerinin alt alta gelmesinden oluşan basit bir kurgusu olduğunu anladığınızı varsayıyorum. Bu nedenle çalışmama direkt olarak verileri alt alta getirecek bazı formülleri hesaplatarak başlayacağım. Yani yapmak istediğim şuradaki değerlerimi alıyorum. Şöyle alalım şuraya. Şunları tekrar kopyalıyorum. Şunun altına ekliyorum. Şurayı sıralatacağım. Şunu yapmak istiyorum ama bunu formülle yapmak istiyorum. Bu nedenle ilk olarak şuraya geliyorum. Shift eşittir şurası diyorum. Bunu yaptık. Şimdi şu ikinci formülü yapalım. Burada iki tane formülden faydalanacağız. Birincisi satır formülü. Şu anda bulunduğumuz satırın numarasını veriyor. Şöyle. İkinci formülümüz ise tek mi formülü. Gösterdiğiniz yerdeki sayının tek veya çift olduğunu size söylüyor. Yani çiftse yanlış diyecek, tekse doğru diyecek. Bu durumda shift eşittir eğer diyorum. Tek mi? Satır diyorum. Bulunduğum satır. Parantezleri kapatıyorum. Eğer öyleyse yukarıdaki değeri seçiyorum. Değilse burada şuradan faydalanacağız. Yani şuradaki değerleri getireceğiz. Ama bunu da indis ve kaçıncı ile yapacağız. Bu nedenle şuraya indis diyorum. Şuradaki tabloyu seçiyorum. Windows F4 ile sabitledim. Noktalı virgül. Kaçıncı? Neresi? Şuradaki değerim. Nerede? Yine burada. Şu tabloda. Bunu da Windows F4 ile sabitledim. Parantezi kapadım. Tabi şurada benim eşleştirmeyi 0 yapmam lazımdı. Parantezden sonraya giriyorum. Burada indise artı 1 diyeceğim çünkü şuradaki ilk satırımız ay başlığıyla başlıyor. Yani aslında benim şuraya baktırmam gerekiyor. Artı 1 diyorum. Parantezi kapatıyorum. Enter. Evet diyorum. Aşağı doğru çektiriyorum bunu. Şu anda benim istediğim oldu formülle. Yalnız ben şöyle iki tane ayrı formül istemiyorum. Yani şurada shift eşittir A2. Burada formül istemiyorum. Hepsini tek bir formüle toplamak istiyorum. Bu nedenle şöyle yapacağım. Şurayı alıyorum. Ctrl C ile kopyaladım. Şuraya geliyorum. Burada tekrar eğer diyorum. Bu A2'yi getirmek için şöyle bir şeyden faydalanacağım. Emetinse diyorum. Neresi? Şuradaki değerim. Parantezi kapatıyorum. Noktalı virgül A diyorum. Yani şuradaki değerim metinse A2'yi getir. Şurayı getir. Değilse aşağıdaki formülü buraya kopyalamıştım. Yapıştırıyorum. Parantezi kapatıyorum. Ama burada şu değeri F1 yapacağım. Birinci satırdayım çünkü. Ve şuradakinde. Enter. Şimdi aşağı doğru çektiriyorum. Şimdi tek bir formül oldu. Son bir ilave daha yapacağım. Eğer değerim hatalı gelirse, eğer hata diyorum, boş geçsin. Parantezi kapatıyorum, enter. Şunları silebilirim artık. Şunlarla işim kalmadı.
Şimdi şuraya geliyorum. Şunu kopyalıyorum. Ctrl C, Ctrl V diyorum. Şuradaki formülümü olduğu gibi alacağım. Ta ki eşittir'e kadar. Ctrl C diyorum. Enter, Ctrl V. Şunun başına eşittir'i koydum. Sadece burada ufak tefek değişiklikler yapacağız. Şunu da genel olarak seçelim buradan. Nedir bu değişiklikler derseniz öncelikle şuradan A1 yerine F1 diyorum. Şunu bir enter dedim. A2 değeri yerine 0 gelmesini istiyorum. Daha sonra şuradaki indisin önündeki F1'i siliyorum. Ta ki noktalı virgüle kadar enter diyorum. İndisteki A değerlerini B yapıyorum. Yani şuradaki değerler. Sadece şunları B olarak değiştiriyorum. Enter diyorum. Kaçıncıdaki F1'i F2 yapıyorum. Enter diyorum. Şuradaki artı 1'i siliyorum. Enter diyorum. Ve şuradaki eğerime tıklıyorum. Fx diyorum. Şuraya G1 diyorum. Tamam diyorum. Aşağı doğru çektiriyorum bunu. Şimdi grafiğimizi yapalım. Buradan ekleye geliyorum. Çizgi grafiğimi seçiyorum. Ancak şunu görmek istemiyorum. Şurayı 0 yaptığımız için bu görünüyor. Formülü şöyle değiştirelim. Şu 0 yerine yok say diyelim. Parantezi kapatıyorum. Enter. Aşağı doğru çektiriyorum bunu. Şunu siliyorum. Tekrar ekle. Grafiğimi biraz büyüteceğim. Şimdi istediğim oldu. Şimdi ben grafiğime şuradaki gibi üstte yeşil, altta kırmızı olacak şekilde etiketlerimi eklemek istiyorum. Bunun için şuraya üst etiket diyorum. 2 tane olacak çünkü. Yan tarafa alt etiket. Neden 2 tane yaptığımı az sonra anlayacaksınız. Shift eşittir eğer diyorum. Tek mi? Satır. Parantezleri kapatıyorum. Noktalı virgül. Şuradaki F2 ile G2'yi birleştiriyorum. Değilse boş geç. Parantezi kapattım. Enter. Tabi sonuç istediğimiz gibi olmadı. Yani şurası gibi olmadı. Çünkü burada değerimiz tarih formatında. Burada ise sayı formatında. Bunları ayırmam gerekiyor. Şuraya geliyorum. F2'nin başına. Metne çevir diyorum. F2'den sonra noktalı virgül çift tırnak 4 tane A diyorum. Nokta 2 tane Y diyorum. Çift tırnak parantezi kapatıyorum. Enter. Evet. Burası oldu. Şimdi şuradaki G2'nin önüne geliyorum. Metne çevir. G2'nin arkasına noktalı virgül çift tırnak diyez nokta diyez 0 nokta 00 çift tırnak parantezi kapatıyorum. Enter. Aşağı doğru indiriyorum bunu. Şimdi grafime geliyorum. Şuradan veri etiketlerini ekleyeceğim. Veri etiketlerini seçiyorum. Biçimlendir diyorum. Şuradan şunları seçiyorum. Şöyle. Tamam diyorum. Şunları kaldıracağım. Ancak istediğim gibi olmadı. Çünkü bakın burada bir karmaşa var. Yani şuradaki değer aynen görünüyor. Benim bunu düzeltmem gerekiyor. Yani tarihle sayıyı ayırmam gerekiyor. Bu yüzden şu metne çevirin önüne geliyorum. Damga 10 diyeceğim. V diyorum tekrardan. Enter diyorum. Aşağı doğru çektiriyorum bunu. Bakın. Tarihle sayı ayrıldı. Şimdi bunun alt etiket olabilmesi için benim bir formül daha eklemem gerekiyor. Şuraya geliyorum. Tekminin başına bir V diyorum. Daha sonra bunun arkasına noktalı virgül diyorum. Şuradaki değerim eksi şundan çıkardığımda yani G2'den çıkardığımda sıfırdan büyükse parantezi kapatıyorum. Enter. Aşağı doğru çektiriyorum. Buradaki hatam şu. G3 değil G2 eksi G1 olacak.
Aşağı doğru çektiriyorum şimdi bunu. Tabi burada şöyle bir hata veriyor. Şurası boş olduğu için şöyle yapmam lazım bir daha. Eğer diyorum şuradaki değer eşit boş ise boş de, noktalı virgül, diğerleri aynen geçerli. Parantezi kapatıyorum, enter. Yine hata veriyor çünkü şuradaki değeri şuradan boşluktan çıkaramıyor. Bu sefer de şöyle yapacağız. Eğer hata diyeceğiz. Hatalarda boş geç. Şurayı olduğu gibi aşağı doğru bir çektirelim. Şöyle. Şimdi bu formülü olduğu gibi alıyorum. Ctrl C eşittire kadar geldim, aldım. Şuraya yapıştırdım. Ctrl V, şunun başına eşittir koydum. Bunu aşağı doğru çektirdim. Şimdi buradaki alt etiketi benim küçük sıfır demem gerekiyor. Tek değişiklik burada bu. Geri kalan her şey aynı. Şimdi grafiğime üst etiketleri eklemek istiyorum. Bunun için grafiğime geldim. Veri seç dedim. Ekle diyorum. Başlık eklemeyeceğim. Şunu seçiyorum. Şuradan şuraya kadar değerlerimi seçiyorum. Tamam diyorum. Tamam. Burası seçiliyken şöyle, seri 2 seçiliyken buradan veri etiketlerini ekleyeceğim yine. Şu an zaten seçili geldi. Olur da gelmeseydi şunu seçecektik. Bunu kapatıyorum. Şunu seçiyorum. Veri etiketlerini biçimlendir. Buradan hücrelerdeki değer diyorum. Şu sol taraftaki bilgiyi alıyorum. Tamam diyorum. Şunları kaldırıyorum. Şu an etiketlerimiz ekli. Şimdi ben ikinci çizginin, yani şu kırmızının görünmesini istemiyorum. Bu yüzden seçiyorum. Veri serisini biçimlendir. Buradan çizgi seçiliyken çizgi yok diyorum. İlk çizgi kalsın. Daha sonra şunları seçiyorum. Veri etiketlerini biçimlendir. Şu an benim baktığım alt etiket olduğu için alt alıyorum. Şunları seçiyorum. Üste kalıyor. Üst olanları yeşil yapalım. Koyu yeşil anlamak için. Kalın yapalım ve biraz büyütelim. Şunları da kırmızı yapalım. Kalın yapalım ve büyütelim. Daha sonra görünümden kılavuz çizgilerini kaldıralım. Grafiğimi seçiyorum. Şunları siliyorum. Şunları kalın yapacağım. Siyah yapacağım. Ve büyüteceğim. Yönünü de şöyle yukarı doğru verelim. Kılavuz çizgileri olmasın. Geri kalan aynen kalabilir. Daha sonra veri seçten şunu seçelim ki şurayı gizlediğimizde kaybolmasın. Ve biçimden dolgusu olmasın, ana hattı olmasın. Son olarak şuradaki çizgiyi görmek istemiyorum. Bunu da seçelim. Ekseni biçimden şuraya geliyorum. Çizgi yok diyorum. Dolgu da olmasın. Şöyle. Yalnız ben bir hatamı fark ettim şimdi. Burada alt etiket dediğimiz üst etiket olmuş. Şöyle olmalıydı. Şunu seçti. Hepsini seçelim. Bunu kırmızı yapacağız. Aynı zamanda bunlar altta olacak. Şunlar ise Eylül ile başlayan, yani şu yeşil olacak. Aynı zamanda üstte olacak. Şimdi düzgün oldu. Bir de şuradaki etiketin çıkması lazım. Şurada bir etiket çıkması lazım. Çıkmadı. Sebebi büyük ihtimalle şuradaki yok say. Şunu bir sıfır yapalım eskisi gibi. Evet, çıktı. Aşağı doğru indirelim. Tabi burada bir sürü sıfır çıktı. Bu sıfırları görmek istemiyoruz. Bunun için şöyle yapacağım. Şunun başına geleceğim. Tekrar eğer diyorum buradaki F2 eşitse boşa, boş diyelim.
değilse bu değerler gelsin. Şunun arkasına bir tane parantez. Enter. Aşağı doğru çektiriyorum bunu. Burası tamam. Bu tamam. Şuna bakalım. Burada G2 eşit boş. Şöyle yapacağız. Ya da diyeceğiz. Noktalı virgül. G2 eşit sıfırsa diyeceğiz. Parantezi kapatıyorum. Enter. Aşağı doğru bunu çektiriyorum. Şuradaki formülümü alıyorum. Şurada. Şuna da aynı şekilde ekliyorum. Şunu siliyorum tabii ki. 2 tane olmasın. Enter. Burada bir hata var. Tekrar bakalım. Şunu tekrar alayım. Şurayı sileceğim. Ctrl ve Enter. Şimdi oldu. Şimdi son bir işimiz kaldı. Ben burada veri eklendikçe şuraya gelmesini, buradan da grafiğe geçmesini istiyorum. Örnek olarak şöyle yapalım. Şuraya Ctrl D diyelim. Şu tarihi 10 yapalım. Şöyle. Bakın. Buraya gelmedi. Şimdi bunu da düzenleyeceğiz tabii ki. Ancak gelseydi şöyle göstereyim. Şunu aşağı doğru çekelim. Şunu da şöyle çekelim. Buraya getirdik. Biraz sonra ben bu verilerin buraya interaktif şekilde nasıl getirileceğini göstereceğim. Ama ben öncelikle grafiğime gelmesini istiyorum. Şuraya eklenmesini istiyorum. Bunu yapmak için şöyle yapacağız. Grafiğimi şöyle sağ tarafa alıyorum. Şuraya bir formül uygulayacağım öncelikle. Öncelikle şuranın nerede bittiğini görmek istiyorum. Burası 42'de bitiyor. Shift eşittir. Kaydır diyorum. Şu değerim noktalı virgül satırları geçiyorum. Sütunları geçiyorum. Yükseklikteyim. Burada bağ değer say formülü. Daha sonra şunu 42'ye kadar seçiyorum. Parantezi kapatıyorum. Noktalı virgül parantezi kapatıyorum. Enter şimdilik. Şunu Windows F4 ile sabitliyorum. Şunları da Enter. Şimdi formülümü kopyalıyorum. Ctrl C. Şuraya geliyorum. Formüller, ad yöneticisi, yeni diyorum. Başlık bu. Şunun yerine kopyaladığım formülü yapıştırıyorum. Tamam diyorum. Şimdi ay seçilirken şöyle tıkladığımda şurası seçili olmalı. Şimdi bunu kapatıyorum. Şu başlığı seçiyorum. Ad yöneticisi, yeni diyorum. Başlığın gelmesini sağlıyorum. Tekrar Ctrl V ama bu sefer şuradaki F değil G olacak. Şurası. G2. Tamam diyorum. Tıkladığımda şurası seçili olmalı. Kapatıyorum. Şunu seçiyorum. Ad yöneticisi. Tekrar yeni. Başlık geldi. Ctrl V. Bu sefer de şuradaki D olacak. Tamam diyorum. Tekrar seçiyorum. Bu da tamam. Kapattım. Şunu seçtim. Son olarak ad yöneticisi yeni diyorum. Başlık geldi. Ctrl V. Bu sefer de E olacak. Tamam diyorum. Seçiyorum. Şu an hepsi tamamdır. Şimdi grafiğime geliyorum. Veri seç. Şunu seçiyorum. Düzenle diyorum. Buradan ünleme kadar siliyorum. F3 diyorum. Adet. Tamam diyorum. Tamam. Tekrar veri seç. Bu sefer şu. Düzenle.
Yine ünleme kadar siliyorum. F3 yine adet diyorum. Şimdi tekrar veri seç diyorum. Bu sefer şurayı düzenliyorum. Bunu siliyorum ünleme kadar. F3 bunu da ay yapıyorum. Daha sonra şunu seçiyorum. Şuradan tarih ekseni olarak seçiyorum. Bunu kapatıyorum. Şunları seçiyorum. Buradan yapmayalım. Şuraya gelelim. Biçime gelelim. Şurada şekli değiştir. Yukarı oku seçiyorum yeşilde. Yine şunları düzenleyelim. Kalın yapalım. Büyütelim. Koyu yeşil yapalım. Şekli de buradan şekli de aynı şekilde. Koyu yeşil yapalım. Ve kalın yapalım. Şu olsun. Aynı şeyi kırmızı için de yapacağız. Buradan aşağı oku. Şunu seçiyorum. Hemen buradan rengini verelim. Kırmızı olacak. Kalın olacak. Buradan da rengini kırmızı yapalım. Kalın yapalım. Büyütelim. Şimdi şu yeşil etiketlerimi seçiyorum. Veri etiketlerini biçimlendir. Şuraya geliyorum. Aralık seçine. Şuradan ünleme kadar bunu da siliyorum. F3 diyorum. Üst etiket. Tamam diyorum. Tamam. Şunu seçiyorum. Kırmızı olanı. Bunu da ünleme kadar siliyorum. F3 alt etiket. Yani bunları da dinamik hale getirmiş oldum. Şimdi şunları silebilirim. Bunlarla artık işim kalmadı. Şurayı biraz düzenleyelim. Şunları gizleyelim. Grafiğimi şöyle biraz büyüteyim. Şimdi şuradan hazır verilerimi alayım şöyle. Ctrl C, Ctrl V. Şöyle göstereyim şunu da. Formülü şu şekilde. Bunun da formülü bu şekilde. Bunu aşağı doğru çektiriyorum. Bunlar ise aynı. Bunları da şöyle Ctrl D diyorum. Formüller şimdi hesapla. Burada şimdi küçük oklar gözükmüyor. Şöyle yapalım. Kaydedip kapatalım. Tekrar açtığınızda gelecek. Normalde grafiğimizi tamamladık. Ancak size göstermek istediğim şuranın da dinamik olması. Önce şurayı bir açalım. Burayı dinamik yapmak için bunu seçiyorum ve ekleden tablo diyorum. Tamam diyorum. Buradan görüntüsünü şöyle yapacağım. Ve filtreleri kaldıracağım ki tablo görüntüsü oluşmasın. Şimdi şuraya geliyorum. Şuradaki indisteki ve kaçıncıdaki şunları siliyorum. Tablomu seçiyorum. Ama şu üst bilgiler kısmını sileceğim. Ay kalacak sadece. Şunu siliyorum. Aynı şekilde yine tablomu seçtim. Yine bu üst bilgiler kısmı silinecek. Bunu aşağı doğru çektiriyorum. Şimdi şuraya geliyorum. Yine aynı işlemi yapacağım. Şunu siliyorum. Ayı seçtim. Şu üst bilgileri siliyorum. Şuraya geliyorum. Yine ayı seçtim. Üst bilgileri sildim. Şunun başlığını adet yapacağım yalnız. Ay değil. Enter diyorum. Aşağı çektiriyorum bunu. Şu an dinamik oldu. Aşağı doğru bir çektirelim. Kontrol edelim. Evet geldi. Grafiğimize de eklendi. Yalnız şuradaki şu çizgiler
Şuradaki şu çizginin olmasını istemiyorduk. Şurada 0 olduğu için geliyor. Bunu şöyle iptal edebiliriz. Yine buraya yok say diyorum. Parantezi kapatıyorum, enter. Ama burada etiket çıkmıyordu. Onu da şöyle yapacağız. Şuraya geliyorum. G1'in başına. Eğer diyorum G1 eşit boş ise 0, değilse G1. Parantezi kapatıyorum. Enter. Aşağı doğru çekiyorum. Şu formülü alıyorum. Aynı işlemi şuraya da yapıyorum. G1'i siliyorum. Bunu yapıştırıyorum. Bir yerde hata yaptık. Kontrol edelim. Şunu alıyorum. Aşağı doğru çektiriyorum. Formüller şimdi hesapla. Şu anda hepsi dinamik oldu. Tabi burada yine görünüyor ama bunun grafiğini tekrar yapmanız gerekiyor. En başından. Ondan sonra görünmeyecek. Tekrar gizleyelim şunları. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgilere sizlere faydalı olacağını inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.